Onun adını önce askeri darbeyle duyduk. Sonra da ABD ve Fransa sömürüsüne karşı baş kaldırmasıyla adına iyice aşina olduk. Burkina Faso'daki Fransa varlığını bitireceğini söylemesi dünya basınında geniş yankı buldu. O artık Afrika'da emperyalistlerin düzenini bozan kişi olarak popülarite kazandı. Böylece dünyada en çok merak edilen liderler arasında yer almaya başladı. Karşınızda Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore'nin profili. İbrahim Traore 1988'de Burkina Faso'nun Bondokuy şehrinde dünyaya geldi. İlk öğrenimini doğduğu şehir olan Bondokuy'da tamamladı. Ardından Bobo Dioulassou'da lise okudu. Lise arkadaşları ve öğretmenleri onun çok sessiz, yetenekli ve çalışkan biri olduğunu söylüyordu. Liseden mezun olduktan sonra Müslüman Öğrenciler Derneği'ne ait bir üniversitede jeoloji üzerine eğitim aldı. Üniversiteden de onur derecesiyle mezun oldu. Hayali ise asker olmaktı. 2010'da Burkina Faso ordusuna katıldı. Başarılı bir askerdi. Bu yüzden rütbesi hızla yükseliyordu. Uçak savar eğitimi almak üzere Fas'a gitti. Sonra ise Burkina Faso'nun kuzeyindeki Kaya kasabasındaki bir piyade birliğine katıldı. 2014'e gelindiğinde ise temenniye terfi etti. İlerleyen dönemde Birleşmiş Milletler'in barış gücü olarak faaliyet gösteren MINUSMA'ya katıldı. Böylece barış gücü olarak Mali Savaşı'nda görev yapmaya başladı. 2018'de büyük bir isyan başladı. İsyancıların saldırıları önlemek için görevli askerlerden biri de Traore'ydi. Patlak veren olaylarda büyük cesaret gösteren asker olarak nişan aldı. Ardından Burkina Faso'ya geri döndü. Ülkesinde cihatçı isyan başlamıştı. İsyanlara karşı başlatılan operasyonda da görev aldı. 10 yıl içinde yüzbaşı rütbesi aldı. 2019'da ise terörle mücadele için kurulan özel bir birim olan Kobra Özel Kuvvetler Birimine katıldı. 2019'daki Otapuanu saldırısında ve Burkina Faso'nun kuzeyinde yaşanan diğer isyanlarla mücadelede aktif görev yaptı. Burkina Faso'da DAEŞ gibi terör gruplarına karşı da aktif mücadele içerisindeydi. Cihatçı ayaklanma sırasında isyancılara karşı cephede savaşan birçok genç subaydan biriydi. Dönemin Burkina Faso Devlet Başkanı Christian Kabore yönetiminden halk memnun değildi. Ülkedeki yoksulluk günden güne daha da derinleşiyordu. Bu durum toplumda huzursuzluğa sebep oluyordu. Bunun yanında halkı huzursuz eden şeylerden biri de Kabore'nin Fransa'nın müttefiki olmasıydı. Onun döneminde şiddet olayları iyice patlak vermiş, Burkina Faso ordusunda büyük kayıplar yaşanmıştı. Bu tablo karşısında 2022'nin Ocak ayında Burkina Faso'da askeri darbe yapıldı ve Yarbay Damina ülke yönetimine el koydu. Traore de bu askeri darbede yer aldı. Koruma ve restorasyon için Yurtsever Hareketi askeri cuntasını iktidara getiren ordu subayları grubunun bir parçasıydı. O da bu ekibin içinde aktif görev yapıyordu. Burkina Faso'nun kuzeyindeki bir kasaba olan Kaya'da hem Kobralar Özel Kuvvetler ekibinde hem de bir topçu birliğinde askeri birliğin başı olarak görev yaptı. Damina toplumsal huzuru yeniden tesis edeceğini söylüyordu. Ama darbe sonrasında Burkina Faso'da 9 ay boyunca şiddet eylemleri daha da arttı. Ülkenin %40'ı terör örgütlerinin kontrolüne girdi. Askeri darbenin destekçileri Damiba'nın cihatçı isyanı bastırma noktasında yetersiz kaldığını düşünüyordu. Bunlar arasında Traore de vardı. Damiba'ya dair en büyük memnuniyetsizlik cephede isyancılara karşı savaşan genç subaylar arasında hissediliyordu. Bunun yanında Kobra Birliği'nin maaş ödemelerinde de gecikmeler yaşanıyordu. Bu durumda subayları değişime iten etkenlerden biriydi. O ve diğer subaylar Damiba'yı isyana yeniden odaklanmak için ikna operasyonu başlattı. Ama sonunda Damiba'nın hırslarının yapmak için yola çıktıkları şeye engel olduğunu düşünmeye başladı. Bu nedenle Traore Damiba'yı devirmeye karar verdi. Bu yeni bir askeri darbe anlamına geliyordu. 30 Eylül 2022'de askeri darbe yapıldı. Traore darbeyi başlattığında hala yüzbaşı rütbesindeki bir askerdi. Darbe Kobra Birliği'nin desteğiyle gerçekleşti. Darbeyle birlikte dünya onun adını ilk kez duydu. Darbenin ardından Traore kendisini koruma ve restorasyon için Yurtsever Hareketi'nin yeni başkanı olarak ilan etti. 6 Ekim'e gelindiğinde ise Burkina Faso'nun devlet başkanı ve Burkina Faso Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek başkanı olarak geçici başkanlık görevini üstlendiğini duyurdu. O artık Burkina Faso'nun lideriydi. İbrahim Traore henüz 34 yaşında devlet başkanlığı görevine gelmesiyle dünyadaki aktif olarak görev yapan en genç devlet başkanı olarak tarihe geçti. Devlet başkanı olduktan sonra yaptığı açıklamada ise 2024'ün Temmuz ayı için demokratik seçim vaadinde bulundu. Traore'nin odaklandığı ilk şey ülkedeki Batı,
Özellikle de Fransız sömürüsünü bitirmekti. Afrika'daki ayaklanmalar ABD ve Fransa'nın bölgedeki etkinliğini iyice zayıflatmıştı. Afrika'da son yıllarda kitleselleşen sömürge karşıtı ayaklanmalar Batı'nın bölgedeki hegemonyasını gitgide zora sokuyordu. 2023'ün Şubat ayında Fransız güçlerini Burkina Faso'dan kovdu. Burkina Faso'nun uluslararası ortaklıklarını çeşitlendirerek güçlenmek istiyordu. Açıklamalarında başka ufuklara bakmak istiyoruz çünkü kazan ortaklıkları istiyoruz diyordu. 2020 yılında Mali'de gerçekleşen darbeden 2 yıl sonra Burkina Faso'da da darbenin gerçekleşmesi ve bunun Nijer darbesinin izlemesi Fransa ve ABD'nin Afrika'daki ticari faaliyetlerinin büyük ölçüde azalmasına neden olmuştu. Traoré ise Afrika'da baş gösteren sömürge karşıtlığına liderlik etti. Aslında o son dönemde Avrupa emperyalizmine karşı duruşu, ABD ve Fransa karşıtı söylemleriyle gündeme geldi. Açıklamalarında sık sık Fransa'ya karşı mücadele ve bağımsızlık vurgusu yapıyordu. Son olarak Fransa ve ABD'ye uranyum ihracatını yasakladığını açıklamasıyla tüm dünyanın gözü bir anda Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore'ye çevrildi. Ardından Nijer'den bir hamle geldi. Nijer, Fransa'ya uranyum ihracatını yasakladığını açıkladı. Burkina Faso ve Nijer, ABD ve Fransa'ya artık uranyum ihraç etmeyecekti. Traore konuşmasında "Benim neslim şunu anlamıyor. Bu kadar zenginliğe sahip Afrika bugün nasıl oluyor da dünyanın en fakir kıtası oluyor ve neden Afrikalı liderler dilenmek için dünyayı dolaşıyor? Afrika'nın Batı rejimlerine kölelik dönemi sona erdi ve tam bağımsızlık savaşı başladı" diyordu. Bu kararı izleyen süreçte Traore'nin popülaritesi büyük bir hızla arttı. Afrika'daki emperyalizm mücadelesinin sesi haline geldi. Uranyum kararını başka hamleler izledi. Yabancı şirketlerin Afrika'daki doğal alanına karşı da mücadele etmeye başladı. Altın araması yapan Kanadalı bir şirketi sömürgecilik yaptığı gerekçesiyle ülkesinden kovdu. Çıkarılan 200 altına da el koydu. Bu hareketiyle sözlerindeki kararlılığını fiilen de göstermiş oldu. Fransa'nın bölgede gücünün azalmasıyla birlikte bölgede yeni bir güç dengesinin kapısı aralandı. Burkina Faso, ABD ve Fransa'ya karşı savaşında şüphesiz ki büyük bir ülkenin desteğine ihtiyaç duyacak. Batı'ya karşı böylesine bir fırsatı elinden asla kaçırmayacak o ülke hangisi dersiniz? Cevap basit. Rusya, Afrika'daki bu kriz ortamını hemen fırsata çevirerek Afrika ülkeleriyle ilişkilerini hızlandırmaya başladı. Gana hükümeti, Traore'nin Rusya'nın paralı asker grubu olan Wagner'le bağlantısı olduğunu ve darbeden sonra birlikte çalışmaya başladığını iddia etmişti. Traore ise bu iddiayı reddederek "Bizim Wagner'imiz vatan savunması gönüllüleridir" demişti. Tüm bunların yanında 29 Temmuz 2023'te yapılan Rusya-Afrika zirvesinin ardından Traore, Rusya'yı desteklediğini söylemişti. Ayrıca 1992'de kapatılan Rus Büyükelçiliği'nin yeniden açılmasına karar verdi. Rusya-Afrika zirvesinde İbrahim Traore Putin'le görüştü. Görüşmede Traore, Rusya'dan nükleer enerji santrali kurmak için destek istedi. Bunu hem ülkesinin enerji ihtiyacını karşılamak hem de komşu ülkelere elektrik satmak için istiyordu. Elektrik ise uranyumdan üretilecekti. Bu isteğini ise "Ciddi bir enerji ihtiyacımız var. Enerji konusunu çok önemsiyorum. Burkina Faso'da elektrik üretmek için bir nükleer enerji santraline ihtiyacımız var. Konumumuz çok stratejik. Batı Afrika'nın tam kalbinde yer alıyoruz" sözleriyle açıklıyordu. Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Traore, "Geleneksel müttefiklerimize sırtımızı dönmemiz ve sömürgecilik sonrası dönemden bugüne kadar bizi destekleyen Rusya gibi ortaklara yönelmemiz konusunda ciddi bir istek var" diyordu. Traore, nükleer enerji konusunda başarılı olursa çok zengin ve güçlü bir devlet haline gelebilir. Ama yardım istediği ülkenin Rusya olduğunu unutmamak gerek. Yani Burkina Faso, Fransız sömürüsünden kurtulmak isterken bir anda kendisini Rusya ve Çin'in sömürgesi olarak bulabilir. Açıkçası Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Afrika ülkelerindeki dayanışmanın büyümesine olanak sağlıyor. Fransa büyükelçilerinin görevine son verilmesi, Fransa'ya uranyum ithalatının yasaklanması ve bunun yanında tüm askeri protokollerin feshedilmesi, Fransa'nın bölgede kriz yaşamasına neden oldu. Özellikle Fransa'ya uranyum ihracatını yasaklaması bu yönde atılan en büyük ve en etkili adımlardan biriydi. Hatta bu karar için bir başlangıç diyebiliriz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afrika ülkeleriyle ilişkilerini hızlandırması bize geleceğe dair ilginç ipuçları veriyor. Öyle görünüyor ki Afrika bölgesi bundan sonra Fransa ile Rusya arasındaki çekişmelere sahne olacak.
adını önce askeri darbeyle duyduk. Sonra da ABD ve Fransa sömürüsüne karşı baş kaldırmasıyla adına iyice aşina olduk. Burkina Faso'daki Fransa varlığını bitireceğini söylemesi dünya basınında geniş yankı buldu.